Merhaba arkadaşlar. Bugün Çimsa Çimento hissesinin analizini yapacağız. En baştan şunu söyleyeyim, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben ayrıntılarını vereceğim. Birlikte hisseyi inceleyeceğiz, detaylarına bakacağız. Burada artık alıp almama kararı ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen size kalıyor. Bir de videoya başlamadan hemen şunu söylemek istiyorum. Ben BIST 100 firmaların A'dan Z'ye sıralayarak gidiyorum, analizini yapıyorum. Ancak sizin bir merak ettiğiniz hisse varsa mutlaka yoruma yazın. Ben sıralamayı bozarak sizin söylediğiniz listeyi 1-2 gün içerisinde inceler yayınlarım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanıma baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 0.41 TL'lik yani 41 kuruşluk satış yapılmış. Geçen yıl bu tutar 2.66 TL'ymiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 15.7 günden 82.7 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Borçlar ortalama 71 günde ödeniyor. Ancak alacaklar ortalama tahsilat süresi 39.2 gün uzayarak 63 günde tahsil ediliyor. Cari oran trendine baktığımızda negatif, çünkü cari oran geçen yıl 1.63 iken bu yıl 1.20 seviyesine düşmüş. %26'lık bir likitte daralması gerçekleşmiş. Cari oran seviyesi düşük arkadaşlar. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likitte oran seviyesi yeterli, çünkü asit test oranı 1.05 oranında. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit ağırlığına baktığımızda daha fazla olduğunu görüyoruz. Nakit ve benzeri varlıkların %31.8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen %16.7 idi. Bu yıl neredeyse ilk katına yükselmiş. Günlük ödemelere baktığımızda, günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirkete ek bir nakit girişi olmasa bile 415 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani bir yıldan uzun süre hiç para girmese de şirket ödemelerini yapmaya devam edebiliyor. Öz kaynak oranı yeterli, çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %40. Uzun vadeli yükümlülükler %12 iken kısa vadeli yükümlülükler %37 seviyesinde. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %200 artmış. Toplam borç trendinde bir artış var arkadaşlar. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.41 iken bu yıl 0.49'a yükselmiş. Yani bu da varlıkların geçen sene göre daha fazla borçla finanse edildiği anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda normal, kaldıraç oranına göre normal seviyede şirket borçluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda 3 milyar 150 milyon TL seviyesinde, bu da FAVÖK'ün 0.81 katı. FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde net borç olması da bizim için olumlu. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek arkadaşlar. Öz kaynakların 0.93 katı. Yani öz kaynaklara kıyasla yüksek ama yine de tutar olarak baktığımızda kabul edilebilir düzeyde bir borcu var. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda bir artış gerçekleşmiş. Buradaki artış da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında artış var arkadaşlar. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %29.7 iken bu yıl %37.1 seviyesine yükselmiş. Bu da bize daha sıkı, daha kısa vadeli, sıkışık borç çevirimi gerekliliği oluşabildiği anlamına gelir. Finansal borçlarına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %73. Bu oran geçen %52 idi. Bunun artmasını istemiyoruz. Yani olumsuz bir durum var burada da. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %353 artmış. Ancak finansal giderler yıllık bazda %4 azalmış. Buradaki finansal giderlerin azalması net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücü kritik. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 2 katı. Karşılanabilecek durumda olsa da başa baş noktasına yakın olduğu için kritik diye adlandırıyoruz. Faaliyet kâr marjında ve net kâr marjında artış var. Faaliyet kâr marjı geçen %16 iken bu yıl %18'e yükselmiş. Net kâr marjı geçen %9 iken bu yıl %16 seviyesinde yükselmiş. Her ikisinin de artması bizim için zaten olumlu. Faaliyet kâr marjı neden arttı dersek, satışların maliyetinin oransal olarak azaldığını görüyoruz. Öz kaynak kârlığına baktığımızda burada bir azalış var. Geçen sene şirketin öz kaynak kârlılığı %43 iken bu %17'ye düşmüş. Yani bu ne demek? Şirket her 100 TL'lik öz kaynağı ile 17 TL'lik kâr elde ediyor. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek, buradaki verimlilik kaybı ve borçludaki artış olarak söyleyebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda burada bir azalış var. Geçen %34.8 olan aktif kârlılık bu yıl %8.4 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %7.7 azalmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda artış var arkadaşlar. Satışlardaki gerilemeyle birlikte FAVÖK'te %14'lük bir artış gerçekleşmiş. Net kârda ise %74'lük bir artış meydana gelmiş. Duran varlıkların büyümesine baktığımızda kaynak olarak kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine ters olduğu için bizim için olumsuz. İşletme faaliyetlerden nakit akışı pozitif arkadaşlar. İşletme ticari faaliyetlerden 5,5 milyar TL civarında nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %76 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı.
Faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler, faiz değerlerini karşılayacak nakit yeterli, ticari faaliyetlerden yaratılan nakit, finansman giderlerinin 3 katı bu yüzden de yeterli. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan çıkışlar. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu 4 milyar 230 milyon TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Buradaki pozitiflikte nakit borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışı yine pozitif. Dönem sonu nakit miktarı ise 20 milyar TL'ye yakın. Çimsa Çimento'ya tam bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 1662 TL'miz olacaktı. Enflasyonun %47 seviyelerinde olduğunu düşünürsek enflasyon üzerinde getiri sağlamış. Yani nominal olarak %66, reel olarak ise yaklaşık %20 bir getiri sağlamış. Bizim için güzel. BIST 100'e baktığımızda ortalama 1334 TL olmuş. Yani burada Çimsa BIST 100'ün üstlerinde getiri sağlamış. Dolara baktığımızda 1202 TL olmuş. Yine doların üzerinde getiri sağlamış. Zaten burada BIST 100 ve dolar enflasyonun altında kalmış. Yani reel olarak zarar etmiş. Mevduata yatırsaydık 1707 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2264 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık ise 1515 TL'miz olacaktı. Yani burada baktığımızda mevduata yakın bir getiri sağlamış ancak altında kalmış. Bitcoin zaten rekor kırdığı için bir hayli üzerinde. Altına baktığımızda da altın üzerinde getiri sağlamış Çimsa Çimento. Fiyat kazanç oranı Çimsa'nın burada 11.39 arkadaşlar. Taş ve toprağa dayalı sektör 14.9, imalat sektörü 20.56. Yani burada zaten sektörün altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi erik sektöründe altında kalmış. Yani sadece fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa bir değeri bölü defter değerine baktığımızda Çimsa'nın burada rasyo değeri 1.7. Taş ve toprağa dayalı sektör 1.94 iken imalat 1.83. Yine sektör ortalamasının altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi sektör ortalamasının altında ancak çok yakın. Ama yine de buradan altında olması bizim için olumlu. Piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda da şirketin hisse fiyatı ucuza yakın gözüküyor. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda burada Çimsa'nın değeri 12.2. Taş ve toprağa dayalı sektör 22.45 iken imalat 18.6. Burada yine sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi sektör ortalamanın altında bizim için yine olumlu arkadaşlar. PEG rasyosuna baktığımızda burada Çimsa'nın şirket rasyo değeri 0.19. Taş ve toprağa dayalı sektör 0.43 iken imalat sektörü 0.26. Burada yine her iki sektör ortalamasının altında olması bizim için güzel. Zaten bir de PEG rasyosunda burada en önemli şey 1'in altında olması. 0'a ne kadar yakınsa o kadar iyi. Gördüğünüz gibi burada 1'in altında ve her iki sektör ortalamasının altında olduğu için yine PEG rasyosuna göre baktığımızda hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Bu ekrandaki bilgileri birkaç gün önce almıştım arkadaşlar. Bunu baştan belirteyim. Hissenin fiyatı 44.7 TL. Hisse başına kar 3.9 TL. Piyasa değeri 42.3 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 945.6 milyon TL iken net borcu 3.2 milyar TL. Firmanın değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 45.4 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda son temettüyü 29 Nisan 2024 tarihinde vermiş. %3.39 bir temettü oranı var. Temettülere baktığımızda her videoda bunu söylüyorum zaten. %1'e bile iyi dediğimiz bir sektör şu anda. %3.3 gayet güzel bir oranda temettü vermiş. 1 milyar TL'lik temettü dağıtmış. Yani temettü yatırımcıları için uygun bir firma. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda arkadaşlar %2532 olduğunu görüyoruz. Çimsa Çimento hissemizin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip etmeyi yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek ve daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. Çimsa Çimento'da bir de ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Daha doğrusu çimento firmaları için. Biliyorsunuz önümüzdeki dönemde artık Suriye'nin yeniden yapılması gibi bir dönem olacak ve Türkiye burada aktif bir rol alacak gibi gözüküyor. İşte yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla. Öncelik hatta Türkiye'de olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden bizim çimento firmalarımıza da büyük iş düşecek gibi gözüküyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor yatırım yaparken. İyi günler arkadaşlar.